Yıllar içerisinde Ronaldo tonlarca zafer elde etti. Bir sürü Ballon d'Or, tonlarca altın ayakkabı, Puskas, yılın oyuncusu ve daha niceleri. Manchester United, Juventus, hatta Real Madrid'in bile hayranlıkla izlediği bir oyuncuydu. Bu başarılar uzun süre devam etti. Ancak tarihler 23 Mayıs 2022'yi gösterdiğinde biri geldi ve sadece 6 ayda Ronaldo'yu bitirdi. Peki kim bu kişi? Bunu neden yaptı? Ve Ronaldo gerçekten bitti mi? Bunların hepsini açıklayacağım. Ama öncesinde abone olup like atmayı unutmayın. Ronaldo'nun 12 yıl sonra ikinci kez Manchester United'a transfer olmasının üzerinden bir sene geçmişti. Yine türlü zaferler elde ediyordu ve kesinlikle formdaydı. Her şey tam tıkırında derken 23 Mayıs 2022'de Manchester United'a yeni bir teknik direktör geldi. Başta Ronaldo'yu tutmak istiyor gibi görünüyordu. Ronaldo 2022'de Manchester United'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak diye adeta onu teselli edercesine takımın planlarında olduğunu ve satılık olmadığını belirtti. Ancak sonrasında Ronaldo çok acılı bir süreç geçirdi. Georgina Rodriguez'le ilk çocuklarını doğurdular. Çocuklar ikizdi ve maalesef erkek olan hayata gözlerini yumdu. Ronaldo normalde antrenman kaçırmayı sevmeyen biri ve bu durum onu biraz ağır yaraladı ki teknik direktörün yaz kampına katılamayacağını açıkladı. Ancak tek sebep bu değildi. Ronaldo'nun ikiz çocuklarından kız olanı yaşıyordu ancak onun da ciddi sağlık problemleri vardı. Bella Esmeralda zorlu süreçler içerisindeydi ve bunu teknik direktöre bildirdi. Ailevi sorunları olduğunu, kızının hasta olduğunu ve kampa gelemeyeceğini söyledi. Başta teknik direktör bunu disiplinsizlik olarak yorumladı ancak sonrasında Ronaldo'nun yalan söylediğini düşündüğü ortaya çıktı. İkisi de çok yanlış düşünceler ama Ronaldo'nun bazı açıklamalarında kulüpte onu istemeyen birkaç oyuncu daha olduğunu söyledi. Belki de onu kulüpten atmak bir plandı. Buraya tekrar değineceğiz ama önce devam edelim. Tarihler 2022 Eylül'ü gösterdiğinde yani sezon açıldığı zamanlarda adeta tüm bunlar bir şakaymış gibi teknik direktör Ronaldo'yu yedek bıraktı. Bazı maçlara hiç sokmadı, bazılarına da geç almaya başladı. Hayatı boyunca ilk 11'de başlayan ve henüz formdan düşmeyen bir süperstar için bu bir aşağılama. Onunla alay ettiler resmen. Bu bir süre böyle devam etti ama Ronaldo eski kulübü ve Alex Ferguson hatırına sesini çıkarmadı. Sonunda Ronaldo dayanamadı ve karşılık verdi. 19 Ekim'de Tottenham maçında teknik direktör herhalde kaybedeceklerini anladı ve Ronaldo'yu oyuna almak istedi. Ama Ronaldo arkasına bile bakmadan kulübeden ve maçtan ayrıldı. Ronaldo bir darbe vurdu ama plan henüz bitmemişti. Onu itaatsizlik altında savundular ve Ronaldo'yu sonraki maçın kadrosundan çıkarıp bireysel antrenman yapmaya zorladılar. Hatta sonradan duyulan bazı haberlere göre soyunma odasına bile giremiyordu. Artık Ronaldo da bir yerde eski takımın olan hatırını bırakacak noktaya geldi. Kasım ayı geldiğinde Ronaldo artık ayrılmaya netti ve onu kurtaracak adam geldi. Piers Morgan. Diğer habercilerin aksine her şeyi sansürsüz ve net yayınlamayı seven bir haberci. Fırsat o fırsat. Ronaldo ile yolları kesişti ve bir röportaja karar verdiler. Tüm kulüpte yaşadığı sıkıntıları ve haksızlıkları çıplak bir biçimde anlatacağı bir röportaj. Kendisinin röportajını izlemek isteyenler açıklamaya bakabilir. Ayrıca bir ay önce de bağımsız bir röportaj yapmışlar. Onu da açıklamada bulabilirsiniz. Özetlemek gerekirse Ronaldo röportajda bunun sadece teknik direktörün suçu olmadığını, aynı zamanda onu istemeyen 2-3 kişi daha olduğunu söyledi. Alex Ferguson'un ayrılışından sonra United'ın 1 gram gelişmediğini net bir şekilde söyledi. Takımın sahiplerinin de yani Glazer ailesinin kulübü hiç önemsemediğini, ona saygı duyulmadığını, son olaraksa Tottenham maçında yaptığı hareketten pişman olduğunu açıkladı. Kim bu kişi sorusuyla başlarsın. Kendisi Erik ten Hag. Ronaldo, Ralf Rangnick'i de eleştirse de Erik ten Hag kadar suçlu olduğu düşünülmüyor. Ronaldo yaptığı açıklamalarda aynı zamanda Erik ten Hag'ın modern olacağım derken kanıtlanmış eski yollardan vazgeçtiğini ve takımı rezalet yönettiğini söyledi. Neden yaptığı kısmına gelirsek, burası biraz muamma. Ancak bunun bir plan olabileceği fikriyle burada birleşiyor. Bunca olayın bir tesadüf olması o kadar kolay değil. Öncelikle kampa gelmediği için Ronaldo'yu aşağılıyor ve kızı gibi önemli bir konuda Ronaldo'yu yalancılıkla suçluyor. Bağrına basıyor resmen. Sonra Ronaldo'yu sürekli yedek bırakarak ayrılacak seviyeye getiriyor ve en ufak açığını yakaladığı anda Ronaldo'nun daha da üstüne gidiyor. Soyunma odasına almıyor, takımın ayrı antrenman yapmaya zorluyor. Eline fırsat geçtiği anda da bir saniye düşünmeden derhal Ronaldo'yu kulüpten yolluyor. Bana hiç tesadüf gibi gelmedi. Ya sizce? Son sorumuza gelecek olursak, Ronaldo gerçekten bitti mi? Manchester'dan ayrıldıktan sonra Erik ten Hag'ın onu disiplinsizlik ve itaatsizlik aramaları üzerine büyük kulüpler kabul etmedi. Ten Hag'ın açıklamalarında rastlamadım ama bazı büyük kulüpler Ronaldo'yu almama sebebi olarak form düşüklüğünü de öne sürmüş. Neredeyse hiçbir maç oynamayan birinin form düşüklüğü yaşadığını nasıl kesin bir şekilde ele alabilirler ki? Bunun da bir ihtimal Ten Hag'a bağlanabileceğini düşünüyorum. Sonundaysa Ronaldo'ya tek bir seçenek kaldı. 200 milyon euroluk Al Nassr teklifi. Çoğunuzun düşündüğü gibi Ronaldo Al Nassr'a para için gitmedi.
Yani öncelikli sebebi değildi. Bildiğim gibi hiçbir büyük kulüpten kabul alamayınca en cazip teklif buydu. Neyse dostlar, bu videoluk bu kadar. Ben Erik ten Hag'ın hiçbir şekilde doğru olduğunu düşünmüyorum. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu istatistikler için de bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bir sonraki videolarda görüşmek üzere.